Yıllardır banka soyduğumuz, araba çaldığımız ve bol bol ateş ettiğimiz oyun. GTA 5. Peki ya bu şehirde bir hiç kimse olarak uyanıp hiçbir suça bulaşmadan sıfırdan milyoner olmak istersek? Bu mümkün mü? Bugün bunu deniyoruz. Los Santos'ta kimseyi soymadan, araba çalmadan, silah kullanmadan ve yasa dışı hiçbir işe bulaşmadan milyoner olmaya çalışacağım. Hem de tamamen sıfırdan. Hedefimiz kendimize bir işletme, lüks bir motosiklet, bir süper araba, bir tekne ve lüks bir ev almak. Ve tüm bunların üstüne cebimizde 1 milyon dolar nakit para bırakmak. Ve hayır, bunların hiçbir oyunun bedava verdiği şeyler olmayacak. Hepsine para ödeyeceğim. Ayrıca bu serüvende takip etmemiz gereken uzun bir yol haritamız da olacak. Hazırsanız başlayalım. Hiçbir sermayemiz olmadan Los Santos'a gelip cebimizdeki son parayı da taksiye veriyoruz. Sonra da motele yerleşip gariban hayatımıza başlıyoruz. Seviye 0, para 0, elde var koca bir 0. O yüzden ilk iş devletin sadaka niyetine verdiği bu külüstür hurdayı altımıza çekmek. Ama sanırım bu hurda ikinci el. Tampona bakın, farklı renge boyanmış. Şaka gibi. Bu hurdayı tamamen sağa sola gidebilmek için alıyoruz. O yüzden hedef listemize saymıyorum. Asıl listemizdeki her şeyi parayla satın alacağız. İlk durağımız ise galeri oluyor. İyi de araba aldık zaten. Neden galeriye gidiyoruz? Çünkü araba almaya gitmiyoruz. Galerideki sehpanın üstünde ücretsiz atıştırmalıklar var. Bunlar gelen müşterilere ikram için burada duruyor. Bizim de karnımız aç olduğuna göre ceplerimizi atıştırmalıklarla doldurup kibarca çıkıyoruz. Zaten daha sonra yine geleceğiz buraya. Derken hava bozuyor ve yağmur yağmaya başlıyor. Ama bizim para kazanmamız lazım. O yüzden yapılacaklar listemizin birinci maddesi devreye giriyor. Pizzacıda işe gir. Pizza Dis adlı işletme çalışanlar arıyormuş. İlanlarında aynen şöyle yazıyor: 5 dakika geç kaldığın için kurşunlanmak ister misin? O zaman Pizza Dis'i ziyaret et ve hemen bugün kurye ol. Tam bize göre bir iş. Hemen işe başlayıp bize verilen 5 pizzayı sıcak bir şekilde müşterilere ulaştırmaya çalışıyoruz. Pizzalar ne kadar sıcak ulaşırsa o kadar çok bahşiş alıyoruz. Ayrıca geç kalmadığımız için patronumuzun bizi kurşunlama ihtimali de bayağı bir düşüyor. İlk pizzalarımızı teslim ettiğimizde bahşişlerle birlikte toplam 21 bin dolar kazanıyoruz. Geriye kaldı birkaç milyon. Sanırım zengin olmak tahmin ettiğimden daha uzun sürecek. O yüzden şansımızı her işte denemek zorundayız. Bu da bizi listemizin ikinci maddesine götürüyor. Taksiciliğe başla. Taksi şirketinin iş ilanında şöyle yazıyor: taksi şoförü olmak için gereken sevgi dolu şefkate ve dikkate sahip yeni sürücüler arıyoruz. Önceden deneyim gerekmez. Bizim gibi bir deneyimsize bile kapıları açık. Ne koca yürekli şirket. Taksi durağında işler biraz daha farklı işliyor. Taksinizi alıp yola çıkıyorsunuz. Çağrı merkezi telsizden sizi müşteriye yönlendiriyor. Siz de müşterinizi gideceği yere bırakıyorsunuz. Taksicilikte yolu uzatmadan, zamanında ve kaza yapmadan giderseniz yüksek bahşiş alıyorsunuz. Oyun bile olsa vatandaşlar fazladan para için yolu uzatan çakalları sevmiyor. Ama bu işte başınıza her şey gelebilir. Gece dağın başında bir müşteriyi almaya gittiğimde bir manyak arabayı üzerine sürüp onu neredeyse eziyordu. Muhtemelen ya sarhoştu, ya psikopattı ya da öfkeli bir eski sevgiliydi. Sabaha kadar direksiyon salladım. Son müşterimi de bıraktığımda 10. işimi tamamlamıştım. Bu işten toplamda 36 bin dolar para kazandım. Daha yolum belli ki çok uzun ve çileli olacaktı. Derken gizemli birinden bir mail alıyorum. Bir tür hazine avcılığı davetine benziyor. Sadece siyah beyaz bir fotoğraf var. Bu resmi kullan diyordu. Ve bu fotoğrafın neresi olduğunu çok iyi biliyorum. Burası Los Santos'un meşhur Luna Parklı iskelesiydi. Fotoğrafın gösterdiği yere geldim ama ne aradığım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Yine de etrafta koşuşturup bakınmaya başladım. En sonunda iskelenin altında direklerin arasında asılı eski bir kağıt buldum. Üzerinde bir not vardı: hazine ailemizi paramparça etti. Artık burada değil. Ben onu taşıdım. Siz pislikler onu asla bulamayacaksınız. Bu her neyse bir aile faciasına yol açmış gibi görünüyordu. Bu ipucunu bulunca haritada 3 yeni ipucu daha belirdi. En yakın olana doğru yola çıktım. Yol arabayla devam edemeyeceğim bir araziye çıkıyordu. Akan bir suyun yanından yukarı doğru tırmandım. Tepede bir mağara buldum. İçeride iç çamaşırlarıyla yerde yatan, kafasından yaralanmış biri vardı. Açıkçası bu biraz rahatsız ediciydi. Hemen ikinci ipucuna gittim. Bu ipucu beni Sandy kasabasında sahil kenarında yıkılmış bir kulübeye getirdi. Burada bir koltuk, kürek, radyo ve biraz kan vardı. Sonra gölün diğer tarafındaki ipucuna gittim. Grapeseed kasabasındaki tarlaların oraya gelmiştim. Bir ağacın dibinde boş bir kutu buldum. Sanki silah kutusuna benziyordu. İpuçlarının tamamını bulunca haritamda hazine sandığının yeri belirdi. Hemen arabaya atlayıp yola çıktım. Rüzgar güllerinin aşağısında bir arazi yol açtım. Yerde yatan 2 kişi vardı. Yanlarında da birer tabanca duruyordu. Galiba bu hazine için birbirlerini vurmuşlardı. Yani en azından benim anladığım bu. Merakla kutuyu açtım. Kutunun içinden bir altın tabanca çıktı. Evet, ben suç işlememeye çalıştıkça GTA'nın beni getirdiği hazine altın bir silahtı. Para umuduyla çıktığım yol tamamen boşa gitmişti. Hiçbir işime yaramayacak bir şeyin peşine düşmüştüm.
Ertesi sabah işimin başına geri döndüm. Sermaye biriktirmek hiç de kolay olmayacaktı, o belli. O yüzden yeni işler ihtiyacım vardı. Bu da beni listemizin 3. maddesine götürdü. Gazetecilik yap. Los Santos Meteor adlı bir gazetenin motokuryelere ihtiyacı varmış. İş oldukça pratik görünüyor. Bana bir dağıtım motoru ve 10 gazete veriyorlar. Ben de bu gazeteleri zamanında insanların evine bırakıyorum. Bu işin iyi yanı 50 teslimat tamamlarsam ek ikramiye kazanacak olmam. İlk teslimatlarımı tamamlıyorum ve toplamda $21.000 kazanıyorum. Dürüst olayım, şu ana kadar en rahat para kazandığım iş bu oldu. Akşama kadar gazete dağıtmaya devam ediyorum. Çünkü akşam için çok daha ilginç bir planım vardı. Planımız listemizin sıradaki maddesi. Forklift işine gir. İyi de neden bunun için akşam bekliyoruz? Çünkü forklift firması gece mesaisi için ek ödeme yapıyor. Hatta daha komiği, o sırada devletten hesabıma $2.000 yatıyor. Mesajda şöyle: İyi davranışlarınızı sürdürdüğünüz için $2.000 kazandınız. Aynen böyle devam. İyi vatandaş olduğum için bana $2.000 layık görmüşler. Allah razı olsun. Her neyse. İşimiz oldukça basit ve rahat. Firmanın deposunda bize bir forklift veriliyor. Etrafta kargolanması gereken mavi paletler var. Biz de bu paletleri taşıyıcı banda yerleştirip gönderiyoruz. Paletleri karışık yüklemek yerine setler halinde yüklersek ekstra bonus alıyoruz. Tüm paletleri yüklediğimizde bonuslarla birlikte toplam $36.000 kazanıyoruz. Sadece birkaç palet yükledik. Bence çok karlı bir iş. Ertesi sabah listemizdeki sıradaki işe doğru yola çıkıyoruz. Bu defa işimiz çok ilginç ve eğlenceli. Çünkü işimiz itfaiyeci olmak. Evet, doğru duydunuz. Los Santos'ta resmi olarak itfaiyecilik yapabiliyorsunuz. İlanlarında da resmen bizi çağırıyorlar. Gönüllü itfaiyeciler aranıyor. Ellerini kirletmekten ve hatta belki biraz yanmaktan korkmayan yetenekli kişiler arıyoruz. Hemen kaydımı yaptırıp işe başlıyorum. Merkez bize ihbar gönderiyor. Biz de gidip durum her neyse çözmeye çalışıyoruz. Bazen araba yangınlarına gidiyoruz, bazen ev ve bina yangınlarına müdahale ediyoruz. Hatta bazen yüksekten mahsur kalmış kedileri kurtarıyoruz. Kısacası memleketi daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışıyoruz. Ödemesi de buna göre oluyor. Her 5 ihbar için toplam $33.000 kazanıyoruz. İstersek devam edebiliriz ama bizim tamamlamamız gereken bir listemiz var. O yüzden sıradaki en heyecanlı işlerimizden birine geçiyoruz. Medikal teslimat. Neden heyecanlı diyorum? Çünkü bu işte bize neredeyse ışıktan daha hızlı bir BMW veriyorlar. İş ilanı bile çok havalı. Hayat memat meselesi risklerin getirdiği o ekstra heyecanla birlikte yüksek tempolu bir iş mi arıyorsunuz? Tam aradığım iş diyebilirim. İşimiz basit. Aciliyeti olan medikal ürünleri hastanelere ve kurumlara teslim ediyoruz. Tabii konu sağlık olduğu için de en hızlı ve en kazasız şekilde götürmemiz gerekiyor. Bu iş için verdikleri araba inanılmaz hızlı ve çok keyifli. Teslimat noktamızın uzaklığına göre $2.500, $5.000 veya $7.500 ödeme alıyoruz. Ödemeler biraz değişken ama ortalama sadece 8 dakikada $30.000 civarı kazanabiliyoruz. Toplamda $200.000 yaklaşmıştık. Ama bir şey de net anlamıştım. Böyle çalışarak milyoner olamayacaktım. Planı değiştirmem gerekiyordu. Çünkü işçilik yetmiyordu. Sürekli çalışmam gerekiyordu. Peki hiçbir şey yapmasam bile para kazanmam mümkün müydü? Daha doğrusu bir pasif gelirim olması mümkün müydü? Evet, kesinlikle mümkündü. Ama bunun için bir işletme lazım. İşletme için de sermaye lazım. O yüzden bu işlerde biraz daha çalışmaya devam ettim. Hatta gazete işinde 50 teslimatı tamamlayıp bonus ödülünü bile aldım. Tüm ameliyeliklerimin sonunda yaklaşık $690.000 ulaşıyorum. Artık ilk büyük hedefimizi hayata geçirmenin zamanı gelmişti. Bir işletme satın almak. Satın alacağımız işletme ise bir gece kulübü. Çünkü bu hafta gece kulüplerinde indirim var. Kazançları da bonuslu. Ben de en ucuzlardan birini gözüme kestiriyorum. Fiyatı yaklaşık $680.000. Ne yazık ki daha iyilerine paramız yetmiyor. Ama sorun değil. Bu kazancımızı etkilemeyecek. Normalde gece kulüplerinin alt katında kaçakçılık işleri yapılıyor. Bunların hepsi tamamen yasa dışı. Ama biz asla alt katı kullanmayacağız. Çünkü gece kulübünden para kazanmanın çok daha temiz bir yolu var. Üst kattaki müşterilerden gelen günlük gelirler. Eğer gece kulübünüzün popülaritesi yüksekse her oyun günü bonusla beraber kasaya $100.000 para geliyor. Ve bunun için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Siz tüm gün sahilde uyusanız bile bu mekan sizin için para basmaya devam ediyor. Tek dikkat etmeniz gereken şey popülariteyi yüksek tutmak. Onun da çok ama çok kolay bir yolu var. Size birazdan göstereceğim. Önce kulübü hazırlayalım. Hemen mekana gidiyorum. Bu iki geveze adamla tanışıyorum. Gerçekten susmadan bir şeyler anlatıyorlar. Sonrasında şirket aracımızı alıp yeni çalışanlarımızı toplamaya başlıyorum ve hepsini mekana getiriyorum. Buraya kadar her şey sorunsuzdu. Ta ki en önemli çalışanı yani DJ'yi almaya gidene kadar. DJ'imiz uçaktan inmek üzere. Biz de havalanına gidiyoruz. Yanımdaki geveze yeni DJ'imizle telefonda konuşuyor. Ama tahmin edin ne oluyor? Pilot bayılmış ve yanımdaki aptalın adama verdiği akıl şu: çık ve bir şeyler yap. Birkaç düğmeye bas. Uçak yavaş yavaş şehrin üstünde süzülmeye başlıyor. Biz de arabayla peşine düşüyoruz. Bu takip Sandy kasabasının havaalanına kadar sürüyor. Neyse ki sonunda sağ salim inmeyi başarıyorlar. Biz de DJ'yi alıp mekana dönüyoruz. Tüm işler bittiğinde mekan şundan şuna dönüyor.
İnsanlar içeride dans edip eğleniyorlar. Daha doğrusu bize para kazandırıyorlar. Cebimizde 5 kuruş kalmadı ama problem değil. Çünkü artık paramız bizim için çalışıyordu. Artık kafamız daha rahattı. Çünkü bize sürekli para getirecek bir işletme sahibiydik. Ama tabii ki bu süreçte boş boş oturacak değiliz. Hem gece kulübünde paramız birikecek hem de biz kazanmaya devam edecektik. Bu sayede hedeflerimize çok daha hızlı ulaşabilirdik. Ama artık o amele işlerini yapmak istemiyordum. Biraz daha elit ve ekstrem işlere yönelme vakti gelmişti. Bu da bizi yapılacaklar listemizin sıradaki maddesine götürüyor. Hayvan fotoğrafçılığı yap. LS Turizm Ofisi günlük olarak bazı hayvan fotoğraflarını çekmemiz karşılığında para ödüyor. Bunun için Great Ocean Highway'deki panoya geliyoruz. Bugün bizden 3 hayvanın fotoğrafını istiyorlar. Geyik, dağ aslanı ve martı. Çok da zor sayılmaz. En azından ben öyle sanıyordum. Ormana doğru yola çıkar çıkmaz koşuşturan geyikleri görüyorum. Hemen peşlerinden koşuyorum. Biri benden kaçarken yere düşüp bayılıyor. Yazık. Fotoğrafını çekiyorum ama sayılmıyor. Demek ki canlı lazım. Yola devam edip Sandy kasabasına kadar geliyorum. Kasabaya ulaşınca yol kenarında bir dağ aslanı görüyorum. Ama benden mi kaçıyor, arabanın sesinden mi kaçıyor bilmiyorum. Onu kovalıyorum ama çok hızlı. Ben de durup gözden kaybolmadan resmini çekmeye çalışıyorum. Ama bu kez de uzak olduğu için sayılmıyor. Etrafı dolanmaya devam ediyorum ve birkaç geyik görüyorum. Onları dev biçer döverin Şimşek McQueen'i kovaladığı gibi arabamla kovalıyorum. Kaç yoksa seni yakalayacak. Salan biri karavanın orada sıkışıyor. Hemen resmini çekip gönderiyorum ve ilk 20.000 doları kazanıyorum. Geri dönüp dağ aslanını aramaya başlıyorum. Ve bu süreç akşama kadar sürüyor. Sonunda onu yamaçta dururken buluyorum. Fotoğrafını çekiyorum ama uzak olduğu için yine sayılmıyor. Ben de biraz daha yaklaşıp kameramı açıyorum. Koşuşturuyor. Sanki bir şeyi kovalıyor gibi. Sanırım o şey benim. Hemen telefonu bırakıp kaçmaya başlıyorum. Ama panikle fotoğrafı çekmişim bile. Bir anda ödeme gelince anlıyorum. Topuklarım kıçıma vura vura arabaya atlayıp oradan uzaklaşıyorum. Az daha para kazanacağız diye adamın akşam yemeği olacaktık. Son olarak geriye martı fotoğrafı kalıyor. Bu en kolayı. Çünkü iskelelerde sürekli martılar oluyor. Ben de en yakın iskeleye gidiyorum. Ve ben koşarken 2 tanesi hemen uçmaya başlıyor. Telefonu çıkarıp onların da resmini çekiyorum. Her fotoğraf için 20.000 dolar kazanıyoruz. Üçünü de aynı gün tamamladığım için 40.000 dolar da bonus alıyorum. Yani sadece fotoğraf çekerek toplam 100.000 dolar kazanıyoruz. Bir de The Zooplist adında özel bir kıyafet kazanıyorum. Bu kıyafet aslında Ace Ventura filmindeki Jim Carrey kostümüne çok tatlı bir gönderme. Bu arada haritada bu mor kutulardan görebilirsiniz. Bunlar o bölgede saklanmış gizemli kutular oluyor. İçlerinden genelde biraz nakit ve ufak hediyeler çıkıyor. Ben kutuyu aldığımda içinden yaklaşık 20.000 dolar, biraz mühimmat ve atıştırmalık çıktı. Mühimmat kısmını tabii ki kullanmayacağız. Çünkü hala namuslu bir vatandaşız. Şimdi gelelim işin en tatlı kısmına. Gece kulübü biz çalışırken bize para kazandırmıştı. Kulübe gittiğimde kasada beni bekleyen tertemiz bir 100.000 dolar vardı. Bu parayı da alıyoruz. Güzel. Artık işletmemiz bize günlük 100.000 dolar kazandırıyor. Gün dediğim oyun içi gün bu arada. Gerçek gün değil. Ama popülaritemiz birazcık düşmüştü. Peki bunu nasıl arttıracağız? Hatırlarsanız size bunun çok basit bir yol olduğunu söylemiştim. İşte taktik. Gece kulübüne girmeden hemen önce kendinizi pasif moda alıyorsunuz. Bu şekilde kulübe girerseniz içeride mavi bir ikon beliriyor. Bu ikon genelde şu iki şeyden birisi oluyor. Ya içeride sorun çıkaran bir baş belası var ve onu kapının önüne atmanız gerekiyor. Ya da içeride uyuyakalmış, sızmış bir VIP müşteriniz var ve onu evine bırakmanız gerekiyor. İkisi de çok basit işler. En iyi yanı da bunu yaptığınız zaman popülariteniz tekrar fulleniyor. Hatta üstüne 10.000 dolar para kazanıyorsunuz. Burada sistem tıkır tıkır işliyor. Artık vitesi arttırıp biraz daha ekstrem işlere girişebiliriz. Listemizin sonlarına yaklaşırken sıradaki en ekstrem işlerimizden birine geldik. Serbest paraşüt dalışı. Bu listedeki en tehlikeli ve aynı zamanda en eğlenceli işlerden biri. Jang Enerji firmasının haritada skydive görevleri var. Görev tanımı oldukça basit. Bizi yüksek bir noktadan paraşütle bırakıyorlar. Biz de havadaki kontrol noktalarından geçerek varış noktasına iniyoruz. Asıl risk inişlerde oluyor. Çünkü nasıl ineceğinizi bilmiyorsanız yaralanma ihtimaliniz çok yüksek. Haritada toplam 10 paraşüt görevi var. Her görevde sürenize göre bronz, gümüş veya altın madalya kazanıyorsunuz. Her görev 5.000 dolar veriyor. Tüm seriyi tamamlarsanız ekstra 50.000 dolar alıyorsunuz. Hepsinde altın madalya alırsanız bir 50.000 dolar daha geliyor. Yani toplamda maksimum 150.000 dolar kazanabiliyorsunuz. Ben de haritadaki tüm görevlerde altın madalya aldım. Dürüst olmak gerekirse çok kolay değildi. Ama çok da zor sayılmaz. Tüm seriyi altın madalyayla tamamlayınca 150.000 dolar kazandım. Tabi bu süreçte gece kulübümüzde biriken 100.000 doları da almayı ihmal etmedim. Güncel bakiyemiz yaklaşık 500.000 dolar olmuştu bile. Neredeyse yarım milyon. Ve bunu çok daha kolay kazanmıştık.
Listemizin en hızlı işine geçebiliriz artık. Zamana karşı yarış. GTA Online'da haritada bu sembolle görebileceğiniz zamana karşı yarışlar oluyor. Mantık çok basit. Başlangıç noktasına gidip yarışı başlatıyorsunuz. Varış noktasına belirtilen süreden önce gitmeyi başarırsanız 100.000 dolar kazanıyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken tek şey bu yarışa hızlı bir şeyle katılmak. Bununla değil. Peki hızlı arabayı nereden bulacağız? Bunun için harika bir planım var. Medikal teslimat işini hatırladınız mı? Bize inanılmaz hızlı bir BMW veriyordu. Hemen gidip medikal işi alıyorum. Bana aracı teslim ediyorlar. Bir anda mideme kramp giriyor. Mesaiden çıkma kararı alıyorum. Patrona daha sonra çalışacağımı söylüyorum. O da sorun değil diyor. Ve araba bizde kalıyor. Arabayı alıp doğrudan yarış noktasına gidiyorum. Evet, o kadar da parlak bir fikir değilmiş. Yarış bu arabayı kabul etmedi. O zaman yapacak pek bir şey kalmadı. Kendimize hızlı bir şey satın alma zamanı geldi. Bu da aynı zamanda hedeflerimizden birini daha tamamlayacağımız anlamına geliyor. Kendimize çok hızlı ve havalı bir motosiklet alıyoruz. Ayrıca hemen yeni kıyafetler de alıyorum. Motora bineceksek güvenlik önemli. Ve karşınızda yeni motorumuz. Vakit kaybetmeden yarış noktasına tekrar gidiyorum. Yarışı başlatıyorum. Motorumuz gerçekten hızlı. Otobanda arabaların arasından rahatça geçebildiğimiz için yarışı tamamlamak çok kolay oluyor. 100.000 dolar ödülü kazanıyoruz. Güncel bakiyemiz 650.000 dolar. Gerçekten hızlı ilerliyoruz. Bu zamana karşı yarış fikri hoşuma gidiyor. O yüzden bunun bisiklet versiyonunu da yapmaya karar veriyorum. Junk Enerji'nin düzenlediği bir dağ bisiklet yarışı var. Mantık tamamen aynı. Süreden önce varış noktasına ulaş ve ödülü kap. Hem de verdikleri bisiklet elektrikli. Bunu ilk kez görüyorum. Bu görev diğerinden çok daha basit ve bize 50.000 dolar daha kazandırıyor. Biz bu yarışlarla uğraşırken gece kulübümüzde de 200.000 dolar birikmiş. Resmen para akıyor. Cidden çok iyi kazanıyoruz. Toplam bakiyemiz 1 milyona çok yaklaşıyor. Artık yapılacaklar listemizde son maddeler kaldı. Ve sıradaki iş bunların içinde en merak ettiğim olabilir. San Andreas Uçuş Okulu. Burası en ilginç yerlerden biri olabilir. Bu okulda baştan sona bir uçuş eğitimi alıyoruz. Aynı zamanda bu eğitimlerden para kazanıyoruz. Tıpkı paraşütte olduğu gibi uçuş okulunda da altın madalya alırsak yüksek ödül alıyoruz. Ama burada ödüller gerçekten yüksek. Tek bir uçuş eğitiminden 37.500 dolar bile kazanabiliyoruz. Ve toplamda 10 görev var. Görevler genelde çok zor değil. Lideri takip et, hareket halindeki kamyonun arkasına in, arızalı uçağı indir, alçaktan uç, böyle şeyler. Ben de maksimum parayı kazanmak için tamamını altın madalya ile bitirmeye karar verdim. İşte bu karar videoda aldığım en gerizekalıca karardı. Çünkü bazı görevler altın madalya yapmak için parmaklarınızın Arog'daki kaleciye dönmesi gerekiyor. Özellikle şu an ekranda izlediğiniz görevin Allah bin belasını versin. Olay şu. Haritada rastgele dağıtılmış 30 kontrol noktası var. Kimisi yolda, kimisi iki bina arasında, kimisi çatıda, kimisi başka mahallede. Altın madalya için bunların tamamını 2 dakika 40 saniyede toplamanız gerekiyor. Size tavsiyem bu görevi altın yapmak için uğraşmayın. Gerçekten değmiyor. Burada yüzlerce kaza yaptım. Yalan yok. Ama inadım inat. Yine de tamamını altın yapmayı başardım. Bazı görevlerden tekrar para kazandığım için aslında bayağı kazandım. Arada gece kulübü gelirlerini de ihmal etmedim. Eğitim bittiğinde 1.3 milyon paramız olmuştu bile. Artık sonlara geliyorduk. Listemizin son 2 işi vardı. Aslında teknik olarak ikisi de aynı iş. Sadece farklı firmaların bünyesinde. Listedeki son işimiz zırhlı araç teslimatı. Grup 6 ve Bobcat firmalarının zırhlı araç teslimat işleri var. Bu iş süreye göre bakınca en karlı işlerden biri olabilir. Olay çok basit. Size içinde değerli malzemeler olan zırhlı bir araç hizmetleniyor. Siz de bu aracı teslimat noktasına götürüyorsunuz. Hepsi bu kadar. Mesafeler genelde çok kısa oluyor. Hızlıca bitirebiliyorsunuz. Ve iş başına 20.000 dolara yakın ödeme yapıyorlar. Peki neden bu kadar basit? Çünkü içinde küçük bir tehlike barındırıyor. Siz bu araçları teslim etmeye götürürken yolda aracınıza saldırmaya çalışanlar oluyor. Hem de silahlı saldırı. Tabii biz yasalara sadık bir vatandaş olduğumuz için onlara hiçbir şekilde karşılık vermiyoruz. Zırhlı aracımızın içinde kafamızı eğip saklanarak varış noktasına hızlıca sürüyoruz. Sonra da 20.000 doları cebimize atıp devam ediyoruz. Çok kısa sürede iyi para kazanabileceğiniz bir iş bu arada. Birkaç teslimatın ardından artık hedefleri tamamlayacak bakiyeye ulaşmıştık. Tam 1.7 milyon dolar. İşletme ve motosiklet hedeflerimizi zaten videoda tamamlamıştık. Ama hala başımızı sokacak bir evimiz bile yoktu. O yüzden ilk olarak kendimize havalı ve lüks bir ev alıyoruz. Evin manzarası gerçekten çok güzel. Evin içi de tam arkadaşları çağırıp partilemelik mekan. Artık zengin olduğumuzu ve tatili hissedebileceğimiz 4 kişilik bir de tekne alıyoruz. Arkadaşlarla evde takıldıktan sonra onları tekne turuna da çıkarabiliriz. Son olarak da bu Recep İvedik arabasını emekli ayırma vakti geliyor. O yüzden kendimize son derece karizmatik bir süper araba alıyoruz. Bir Vakka.
Tabii arabaya uyum sağlayacak pahalı kıyafetler olmadan olmaz. Bu video benim için özel bir anlama da sahip aslında. Çünkü 10.000 abone olduktan sonra paylaştığım ilk video bu. O yüzden Rockstar'ın sitesinden arabama 10K yazan özel bir plaka siparişi veriyorum. Yeni plakayla bu challenge benim için çok daha anlamlı bir hale geliyor. Ve tüm bu harcamalara rağmen hala 1 milyon dolar paramız kalıyor. Üstelik her oyun günü gece kulübümüzden para gelmeye devam ediyor. Artık çalışmama bile gerek yoktu. Çünkü bir evrim geçirmiştik. Gariban bir hiç kimseden her şeyi olan bir milyonere. GTA'da suç işlemeden zengin olmak gerçekten mümkünmüş. Ama dürüst olayım, bu şehirde namuslu kalmak zengin olmaktan daha zormuş.